1922 yılında Portekiz'in ücra ve çok yoksul bir köyünde bir çocuk doğuyor. Resmi kayıtlara doğum tarihini 2 gün geç yazdırıyorlar. Yani yasal olarak hayata bile bir nevi geriden başlıyor. Ve bu yetmezmiş gibi köyün nüfus memuru tamamen kendi inisiyatifiyle, belki de can sıkıntısıyla çocuğun yasal soyadına babasının lakabını ekliyor. Saramago. Yoksulların o zorlu kış aylarında karınlarını doyurmak için topladıkları, doğada kendiliğinden yetişen bir tür yaban turpu bitkisi. Aslında ismine bile kazılmış bir yoksulluk var ortada. Maddi imkansızlıklar yüzünden lise eğitimi bile alamayıp araba tamircisi olacak. Ancak aynı çocuk 60'lı yaşlarından sonra edebiyat dünyasını kökünden sarsacak ve 70'li yaşlarında Nobel Edebiyat Ödülünü alacak. José Saramago'dan bahsediyoruz. O fakir çırağın kelimelerle dünyayı nasıl yeniden inşa ettiğini keşfedeceğiz. Yoksulluktan küresel başarıya uzanan bu hayatı inceleyeceğiz. Ve sadece hayatını değil, edebiyatın kurallarını yıkan o tuhaf noktalama işareti kullanımını, o devasa kurumsal eleştirilerini de konuşacağız. Bu gerçekten de modern edebiyat tarihinin en sıra dışı yükselişlerinden biri bence. Açıkçası öyle. José Saramago'nun hikayesi sadece yoksulluktan zirveye uzanan o romantik başarı öykülerinden biri değil. Yani aynı zamanda kurallara, sınırlara ve insanı şekillendiren devasa kurumlara karşı verilmiş ömürlük bir isyan. Kesinlikle bir isyan. Onu anlamak için o yoksulluğun ismine nasıl kazındığını iyi görmek gerekiyor. 7 yaşına gelip ilkokula başlayana kadar tam adının José de Sousa Saramago olduğunu dahi bilmiyor adam. Gerçekten mi? Evet, bilmiyor. Düşünün, annesi kışın dondurucu soğuğunda ilkbaharda geri alabilmek umuduyla ailenin tek ısınma kaynağı olan battaniyelerini rehinciye bırakmak zorunda kalıyor. Çok acı. Yani mevsimlerin bile ekonomik bir kriz olarak yaşandığı bir hayattan bahsediyoruz. O dönemi okuduğumda beni en çok etkileyen şey bu yoksunluğun onun zihnini nasıl keskinleştirdiği oldu. Zeki bir öğrenci ama ailesi onu klasik bir liseye gönderemiyor haliyle. Tabii imkan yok. Bunun yerine meslek lisesine gidiyor, makine çilingirliği ve araba tamirciliği öğreniyor, gündüzleri motor parçalarını söküp takıyor, geceleri ise Lizbon'daki o halk kütüphanesine sığınıp kendi kendine eğitiyor. Kütüphane onun asıl üniversitesi oluyor bir nevi. Bugün bizim postmodern edebiyatın devi olarak adlandırdığımız bu zihin, öyle seçkin üniversitelerin amfilerinde falan değil, motor yağının kokusuyla halk kütüphanelerinin tozlu rafları arasında şekilleniyor. Çok şiirsel bir tezat bu. Bence bir tamirci olarak nesnelerin nasıl parçalara ayrılıp yeniden birleştirildiğini öğrenmesi, onun dilin yapısına yaklaşımını da doğrudan etkiledi. Çünkü kitabını ilk açtığınızda fallıyorsunuz, göz alabildiğine uzanan bir kelime duvarı var karşınızda. O meşhur Saramago tarzı. Alışık olduğumuz o düzenli, kurallı sayfa yapısı asla yok. Edebiyat dünyasının Saramago amalgamı adını verdiği o eşsiz tipografik isyan diyoruz biz buna. Sayfaya baktığınızda paragrafları, tırnak işaretlerini, soru veya ünlem işaretlerini göremezsin. Klasik dil bilgisi kurallarının tamamen reddedildiği, sayfalarca süren upuzun cümleler ve sadece virgüllerle noktaların yön verdiği devasa bir nehir gibidir metinleri. Geleneksel okur için büyük bir şok olmalı bu. Yüzyıllardır alıştığımız sınırların bir anda ortadan kalkması okuyucuyu savunmasız bırakıyor ilk başta. Bu tarzı ilk gördüğümde aklıma hemen şey geldi. Caz müziğindeki o uzun doğaçlamalar ya da çok daha eskisi. Düşünsenize, kamp ateşi etrafında toplanmış insanların birbirine anlattığı o kesintisiz akıp giden eski sözlü hikayeler. Gözünüzü kapatıp ritme kendinizi bıraktığınızda sesler, düşünceler hep birbiri içine akıyor. Sözlü anlatım geleneğine çok yakın bir ritmi var. Yani tırnak işaretlerini ve paragrafları tamamen kaldırmak, okuyucuyu devasa bir kelime denizinde boğma riski taşımaz mı? Yazar neden bizi bu kadar yoruyor, neden işimizi bu kadar zorlaştırıyor diye soruyor insan. Bu çok yerinde bir refleks ama aslında o yorgunluk Saramago'nun okuru dönüştürme stratejisinin ta kendisi. O bizi pasif bir tüketici olmaktan çıkarıp metnin aktif bir katılımcısı yapmak istiyor. Bizi çalıştırıyor yani. Kendini masa başında kelimeleri kurgulayan mesafeli bir yazar olarak değil, doğrudan sizinle konuşan bir anlatıcı olarak konumlandırıyor. Virgülleri ve noktaları gramer kuralları olarak değil, nefes alma durakları olarak düşünüyor. Müzikal bir es veriyor gibi. Evet, virgül kısa bir nefes, nokta ise uzun bir nefes.
Yani metni gözlerinizle okumanızı değil, iç sesinizde dinlemenizi talep ediyor aslında. Sesli okunduğunda o karmaşık görünen yapı bir anda inanılmaz bir melodiye dönüşüyor. Doğal bir konuşma ritmi yakalıyorsunuz. Yani kelimeleri gramerin katı kafesinden çıkarıp onlara sesin özgürlüğünü veriyor diyebiliriz. Tam olarak öyle. Tırnak işareti dediğimiz şey, düşünürseniz aslında dildeki mülkiyetin bir göstergesidir. Nasıl yani? Bu cümle bana ait, bu kelimeler senin deriz o işaretlerle. Saramago diyalogları, iç sesleri ve anlatıcının dış sesini tırnak işaretleri olmadan birbirine karıştırdığında, neyin bir karaktere, neyin yazarın kendisine ait olduğunu ayırt etmek zorlaşıyor. Kasti bir karmaşa. Bilinçli bir bulanıklık bu. İnsanları kapitalizmin dayattığı izole edilmiş, bencil bireyler olarak değil, büyük bir kolektif bilincin, geniş bir sosyal dokunun birbirine bağlı parçaları olarak sunuyor. Edebiyatta bireyciliğin sınırlarını yıkıyor bir anlamda. Sesler birbirine karışıyor çünkü insanlık deneyimi dediğimiz şey zaten başkalarının seslerinden bağımsız düşünülemez ki. Dilin mülkiyet sınırlarını ve bireysel alanlarını yıkmak bir şey, modern toplumun sınırlarını yıkmak ise bambaşka bir şey. Sözde sarsılmaz sandığımız medeniyetimizin ne kadar kırılgan olduğunu göstermesi, bizi onun o sarsıcı başyapıtına getiriyor. 1995 tarihli Körlük romanı. O gerçekten bir başyapıt. Eğer edebiyatın sınırlarını yıkmak okuyucuyu yoruyorsa, bence Körlük romanı okuyucunun yüzüne gerçekleri sert bir tokat gibi çarpıyor. Çok sarsıcı bir kurgusu var. Dinleyicilerimiz de gözünde canlandırsın. Trafikte yeşil ışığın yanmasını bekleyen bir adam aniden kör oluyor. Ama bu ışıkların kapandığı karanlık bir körlük değil. Adam bunu sütlü bir deniz veya beyaz bir sis olarak tanımlıyor. Göz alıcı bembeyaz bir körlük. Bakın, o beyazlık detayı inanılmaz derecede kritik. Geleneksel olarak körlüğü biz hep bir yoksunluk, karanlık ve hiçlik olarak düşünürüz. Evet, siyah bir ekran gibi. Ama Saramago'nun beyaz körlüğü bir yoksunluk değil, bir aşırılık durumudur. Her şeyin aynı anda fazla yoğun bir şekilde var olması ve bu yüzden hiçbir şeyin seçilememesi durumu. Çok enteresan bir yaklaşım. Ve bu fizyolojik bir arıza da değil. Hızla yayılan bir salgın, resmen bir pandemi haline geliyor. O an hükümetin o çok güvendiğimiz refleksleri devreye giriyor. Hemen bir düşman yarat, izole et ve unut. Gerçekçi bir tepki aslında, korkutucu derecede tanıdık. Salgına yakalananları eski, terk edilmiş bir akıl hastanesinde karantinaya alıyorlar. Askerler onları içeri tıkıyor, kapıları kilitliyor ve emir çok basit. Dışarı çıkmaya çalışanı vurun. İçeride su yok, yemek dağıtımı kaotik, tıbbi yardım falan zaten sıfır. Tam bir hayatta kalma mücadelesi. Medeniyet dediğimiz o ince, zarif örtünün altındaki ilkel canavarın ortaya çıkması gerçekten sadece birkaç gün sürüyor. Hastanedeki durum tamamen Thomas Hobbes'un o meşhur doğa durumu felsefesine dönüşüyor. Yani herkesin herkese karşı savaşı. Hijyen anında çöküyor, koğuşlar pislik içinde kalıyor. Çok geçmeden hastanedeki körlerden oluşan silahlı bir çete dışarıdan gelen sınırlı yiyeceği tekelleştiriyor. Kaynakların kontrolünü ele geçiriyorlar. Diğerlerini aç bırakıyorlar, yemek karşılığında değerli eşyalarını, sonra da bedenlerini talep ediyorlar, kadınlara tecavüz ediyorlar. Ahlak, mülkiyet, sosyal statü o beyaz sisin içinde tamamen eriyip gidiyor. İnsanın en karanlık tarafı çıkıyor ortaya. İlginç olan ve beni roman boyunca en çok etkileyen detaylardan biri de şu aslında. Saramago karakterlere hiçbir şekilde isim vermiyor. Evet, çok önemli bir teknik o. Doktor, doktorun eşi, koyu renk gözlüklü kız, şaşı çocuk gibi lakaplar var sadece. İsimlerin kaybolması, medeniyetin çöküşünün metindeki en güçlü sembollerinden biridir. İsim, bize toplumun verdiği bir etikettir sonuçta, bir kimliktir. Toplumsal yapı ortadan kalktığında sizin banka hesaplarınızın, ünvanlarınızın veya adınızın hiçbir anlamı kalmaz. Romanda bir karakterin çok çarpıcı bir şekilde ifade ettiği gibi köpekler birbirini isimleriyle değil kokularıyla tanırlar. Onlar da o akıl hastanesinde artık başka bir köpek cinsine dönüşmüşlerdir yazarın gözünde. İsimler insanları birbirinden ayıran yapay duvarlardı. O duvarlar yıkıldığında geriye sadece saf hayatta kalma güdüleri kalıyor. Hikaye resmen insanlığın devasa bir kanalizasyona sürüklenişi gibi akıyor.
Peki Saramago bizi neye ikna etmeye çalışıyor? O sadece acımasız, umutsuz bir kötümser mi? Yani bu beyaz körlük pandemisi bizi sadece ilkel, bencil ve vahşi hayvanlar olduğumuza ikna etmek için mi yazıldı? Medeniyet bu kadar kolay mı yıkılıyor gerçekten? Yazarın insan doğasına dair çok net ve acımasız tespitleri olduğu doğru. Ama hayır, kesinlikle bir nihilist veya salt kötümser diyemeyiz ona. Bu karanlık tablonun tam merkezine çok ağır bir ahlaki sorumluluk yerleştiriyor. Doktorun eşinden bahsediyorsunuz. Grupta kör olmayan tek kişi o. Kocasını o cehennemde yalnız bırakmamak için kör taklidi yapıyor ve karantinaya gönüllü olarak giriyor. Çok büyük bir fedakarlık. Ama onun görebilmesi bir lütuf veya bir süper kahraman yeteneği falan değil. Aksine insanlığın nasıl çürüdüğünü saniye saniye tüm iğrençliğiyle izlemek zorunda kalan çaresiz bir tanığın taşıdığı korkunç bir yük bu. O ahlaki hafızanın son kalesi gibi bir şey. Her şeyin dibe vurduğu o iğrençliğin içinden yeni bir umudun filizlenebileceğini de gösteriyor okura. Yapay sosyal hiyerarşiler, o mülkiyet hırsı ve bürokrasi tamamen ortadan kalktığında geriye sadece içimizdeki canavar kalmıyor. Doktorun eşinin etrafında kenetlenen o küçük 7 kişilik grup, birbirlerinin yaralarını sararak, empati kurarak ve sadece birbirlerine tutunarak yepyeni bir topluluk hissi yeşertiyorlar o pisliğin içinde. Saramago bize gerçek insan doğasının sadece vahşet olmadığını, aynı zamanda sıfırdan şefkat ve dayanışmayla yeniden inşa edebilme kapasitemiz olduğunu anlatıyor. İnsanlar aralarındaki o yapay statü engellerinden kurtulduklarında birbirlerini ancak o zaman gerçekten görebilirler mesajını veriyor. Asıl trajedi, körlüğümüzün pandemiden önce de var olması. Yani gözlerimiz açıkken de birbirimizin acısını görmeyi çoktan unutmuş olmamızdır. Kurumlar, statüler ve kurallar çöktüğünde geriye insanın o saf halinin kaldığını görüyoruz gerçekten. Peki ya bizi şekillendiren, bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu dikte eden o devasa kurumlar en başından beri bizi eziyorsa? İşte yazarın asıl isyanı burada başlıyor. Saramago edebiyatının olgunluk döneminde hedefini daha da büyütüyor. Sadece modern devletin işleyişine değil, insanlık tarihini şekillendiren en dokunulmaz yapılara, dine ve ilahi otoriteye çeviriyor oklarını. Onun 1991 yılında yayımlanan İsa'ya göre İncil romanı, teolojik dogmaları nasıl dekonstrükte ettiğinin, nasıl parçaladığının en büyük kanıtı. Bu analizleri aktarırken biz yazarın inanç tartışmalarında taraf tutmadan sadece romanın kurgusunu konuşuyoruz. Roman, Yeni Ahit'in hikayesini alıyor ve onu tamamen dünyevi, insani hataları, korkuları ve şüpheleri olan bir figür üzerinden baştan yazıyor. Saramago'nun tasvirindeki İsa, o alışık olduğumuz uysal, her şeyi kabullenen kutsal kurtarıcı değil, varoluşunun ağırlığı altında ezilen, asi ve çok derin bir suçluluk duygusu taşıyan bir genç. Suçluluk duygusu mu? Nereden geliyor bu his? Romandaki kurguya göre İsa'nın babası Yusuf, o dönem Kral Hirodes'in Beytüllehayim'deki bütün bebekleri öldüreceği haberini alıyor. Ama sadece kendi çocuğunu, yani İsa'yı kurtarmak için kaçıyor. Diğer aileleri uyarmıyor mu? Hayır, uyarmıyor. Sadece kendi ailesini kurtarıyor. Bu eylemsizlik, Yusuf'un hayatı boyunca taşıyacağı ve ölümüyle oğlu İsa'ya miras bırakacağı korkunç bir suçluluğa dönüşüyor. Romanda bu durum çok vurucu bir cümleyle özetlenir. Suçluluk, hem babayı hem de oğlu yiyen bir kurttur der. Çok güçlü bir metafor. Sadece bu da değil. Bu romandaki İsa kaderine boyun eğmek istemiyor. Meryem Magdalena ile derin ve tamamen insani bir aşk yaşıyor, Tanrı'nın ondan beklediği o kanlı kurban rolünü reddetmeye, bu ilahi planın dışına çıkmaya çalışıyor. Sürekli bir kaçış ve isyan halinde. Ve asıl sarsıcı olan Saramago'nun metinde çizdiği o Tanrı tasviri. Sevgi dolu, kucaklayıcı bir yaratıcıdan ziyade kendi popülaritesini arttırmak, nüfus alanını diğer dinlerin inananlarına doğru genişletmek için oğlunun kanını dökmesini isteyen bencil, pragmatik bir şirket yöneticisi gibi resmediliyor romanda. Sistemin başındaki acımasız bir CEO gibi adeta. Buna karşılık romanda çoban adıyla karşımıza çıkan şeytan figürü,
insanlığın acılarına çok daha sempatik, anlayışlı ve rasyonel yaklaşan bir karakter olarak kurgulanmış. Tabii bu ters yüz edilmiş yapı, dönemin Portekiz'inde ve Katolik dünyasında kelimenin tam anlamıyla bir infiale yol açtı, çok büyük tepki topladı. Vatikan, Le Osservatore Romano yayını üzerinden çok sert bir bildiri yayımladı. Yazarı dini değerlere ve tarihi gerçeklere karşı temelden karşıt bir vizyona sahip olmakla suçladı. Ama asıl darbe kendi ülkesinden geliyor. Dönemin Portekiz muhafazakar hükümetinin kültür müsteşarı Sussoa Lara, kitabın Katolik inancına ve Portekiz'in dini mirasına bir hakaret olduğunu iddia etti ve İsa'ya göre İncil'i Avrupa Edebiyat Ödülü aday listesinden bizzat veto etti. İnanılmaz. Hükümetin kendi yazarını uluslararası bir arenada sansürlemesi eşi benzeri görülmemiş bir olay. Ve bu sansür yazarın hayatında dramatik bir kırılmaya neden oluyor haliyle. Kendi ülkesinin devlet mekanizması tarafından reddedilmeyi kabullenemiyor adam. Kim kabullenebilir? Protesto amacıyla Portekiz'i terk edip hayatının geri kalanını geçireceği İspanya'nın Lanzarote adasına sürgüne gidiyor. Ama sürgün onu uysallaştırmıyor. Aksine o volkanik adanın doğası gibi kalemi de daha sert, daha tavizsiz bir hale geliyor. Çok verimli bir dönemi başlıyor orada. Peki Saramago'nun işçi sınıfından gelişini düşündüğümüzde sizce romandaki o kan ve mutlak itaat talep eden tanrı figürü sadece teolojik bir tartışma mı yoksa yeryüzündeki yozlaşmış diktatörlüklerin, faşist rejimlerin, bireyi ezen tüm o bürokratik mekanizmaların bir alegorisi olarak mı okunmalı? Tam isabet. Saramago için teoloji ve politika birbirinden ayrı şeyler değildir hiçbir zaman. İster gökyüzündeki ilahi bir otorite olsun, ister yeryüzündeki bir devlet aygıtı veya büyük şirketler olsun. Hepsi aynı baskıcı yapının birer yüzümü. Saramago'nun gözünde öyle. Kurumların doğasında o büyük çarkın dönmesi için sıradan insanı ezmek, kurban etmek vardır. Dogmalar sorgulamayı yasaklar, otorite ise itaati şart koşar. Onun bu kurumsal otoriteye karşı isyanının zirve noktası da 2009'da. Yani vefatından kısa bir süre önce yayımlanan son büyük eseri Kabil romanıdır. Zaman yolculuğu yapan bir Kabil üstelik. Hepimizin bildiği ilk katil hikayesini alıyor ve Kabil'i hikayenin ana kahramanı yapıyor. Ve bunu yaparken Kabil'i sadece bir suçlu olarak bırakmıyor, onu tanrısal adalete baş kaldıran bir isyankara dönüştürüyor romanda. Kabil kardeşini öldürüyor evet ama Saramago'nun kurgusunda Kabil, Tanrı'yı yargılıyor asıl. Çünkü romandaki Tanrı, Kabil'in sunduğu masum tarım ürünlerini hiçbir mantıklı sebep sunmadan tamamen keyfi bir kararla reddedip Habil'in kanlı kurbanını kabul etmiştir. Kabil isyan eder ve şöyle der bir nevi, eğer sen benim adamı reddedip aramızda bu kıskançlık tohumunu ekmeseydin, ben kardeşimi öldürmeyecektim. Cinayetin ahlaki sorumluluğunu mutlak otoriteye yüklüyor yani. Kabil, eski ahitteki büyük felaketleri zaman yolculuğu yaparak geziyor kitapta. Sodom ve Gomorre'nin yakılışı, Nuh tufanı, Eyüp'ün gereksiz yere sınanması gibi. Ve ilahi gücün masum insanlara uyguladığı orantısız şiddetin tanığı oluyor. Saramago, güç sahiplerinin aldıkları keyfi kararların bireylerin nasıl çaresizliğe, suça ve umutsuzluğa ittiğini kara mizah anlatıyor. Kışın ısınmak için annesi battaniyelerini rehinciye bırakan, parasızlıktan liseye gidemeyen o tamirci çırağının kelimelerle Avrupa'yı nasıl ikiye böldüğünü konuşuyoruz. Bir yaban turpunun nelere kadir olduğunu görüyoruz. Devletleri nasıl karşısına aldığını ve binlerce yıllık dokunulmaz metinleri nasıl hallaç pamuğu gibi attığını görmek insanın aklını başından alıyor. Noktalama işaretlerine savaş açarak başladığı o isyan, önce toplumsal kuralları, ardından da ilahi dogmaları yıkarak devam ediyor. Kullandığı o aralıksız, nefes nefese bırakan uzun cümleleri bir düşünün. Virgüllerle birbirine bağlanan o kelime okyanusunu. Bu sadece estetik bir tercih falan değil. Politik bir duruş mu? Tabii. Bu, otoritenin sus, dur, burada bekle işaretlerini aldırmadan konuşmaya devam eden bir zihnin direnişidir. Sessiz kalmayı reddeden, sürekli anlatan, bireyciliğin duvarlarını yıkan kolektif bir bilinç akışı.
Peki tüm bunlar şu an bizi dinleyen, belki işe giderken ya da kahvesini yudumlarken zihnini tazelemeye çalışan sizin için ne anlama geliyor? Saramago'nun yazdıkları sadece edebi bir deney ya da geçmişe dönük bir tartışma değil ki. Bugün şu an içinde yaşadığınız, kurallarla çevrili, hiperbürokratik modern dünyanın bir röntgenidir eserleri. Onun 1998'deki Nobel Edebiyat Ödülü töreninde yaptığı o meşhur konuşmayı hatırlayalım. İnsanoğlu, Mars'taki kayaların bileşimini incelemek için uzaya araçlar göndermeyi başarıyor ama aynı gezegende hemen yanı başındaki kıtada açlıktan ölen komşusuna bir dilim ekmek götürmeyi başaramıyor. Devletler, kurumlar, mülkiyet hırsı ve o bitmeyen güç savaşları bizi gerçeklerden öylesine körleştiriyor ki medeniyet dediğimiz şey aslında sofistike bir barbarlıktan öteye gidemiyor maalesef. İnsanın en büyük trajedisi görememek değil bence, bakıp da görmemeyi tercih etmesidir. Saramago'nun misyonu tam da buydu işte. Edebiyatı kullanarak okurun gözündeki o görünmez perdeyi yırtmak istedi hayatı boyunca. Körlük romanındaki o süt beyazı deniz sadece fizyolojik bir hastalık ya da distopik bir kurgu değildi yani. Günlük hayatımızda normalleştirdiğimiz adaletsizliklere, görmezden geldiğimiz acılara tutulan devasa bir aynaydı. İşte tam da bu noktada o beyaz körlük metaforundan yola çıkarak sizi yepyeni ve biraz da kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyoruz. Saramago, insanların gözlerine perde inen, her şeyin beyaz, parlak ve yoğun bir sise dönüştüğü, her şeyin aynı anda çok fazla var olduğu bir felaket yazmıştı. Evet, aşırı bir uyarım hali. Acaba bugünün dünyasında her gün maruz kaldığımız o devasa bilgi bombardımanı, bitmek bilmeyen ve sürekli kaydırılan sosyal medya akışları, yüzümüze durmaksızın parlayan o dijital ekranlar bizi yepyeni bir beyaz körlüğe sürüklüyor olabilir mi? İnanılmaz bir bağlam bu. Belki de bu kadar hiper bağlantılı olmak, dünyanın her yerinden saniyede binlerce akan o veriye maruz kalmak, tıpkı o sütlü sisin içinde kaybolmak gibidir. Bir nevi dijital bir karantina. Algılarımız o kadar fazla uyarıcıyla dolu ki şu an, her şeyi bildiğimizi, her yeri gördüğümüzü sanıyoruz. Ama aslında hemen yanımızdaki insanın sessiz acısını, doğanın yok oluşunu ve en kötüsü de gerçekte kim olduğumuzu görme yetimizi kaybediyoruzdur belki de. Belki de bizi dünyaya bağladığını, bize bilginin kapılarını açtığını sandığımız bu parlak ekranlar hepimizi kendi küçük konforlu karantina odalarımıza hapsediyordur ve işin acı tarafı biz bunun farkında bile değilizdir. Çok düşündürücü gerçekten. O halde bu incelememizi bitirirken size son bir soru bırakıyorum. Ekranlarınızı kapattığınızda, teknolojinin o beyaz sisi dağıldığında etrafınızdaki dünyayı gerçekten görebiliyor musunuz? Bu soruyu düşünün, düşmek üzere. Görmeye devam edin.